Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bu çok tatlı suplaları yapacağız. Her renkte, her ipte çok güzel durdu. Her iple rahatlıkla yapabileceğiniz model. Ben makrome ip kullandım, kağıt ip kullandım, koton ipler kullandım. Hepsinde de çok güzel durdu. Tabi makrome ipte biraz daha tok durdu. Kağıt ipte aynı şekilde ama kağıt iple yapılması biraz zordu. Makrome iple yaparsanız sizin için daha kolay olacaktır. Ben bunları koton polyester karışık makrome ipleriyle yaptım. Ama siz bunu polyester makrome iplerle yaparsanız leke tutmaz. Yapabilirsiniz. Biliyorsunuz hedefimiz 1 milyon aboneye ulaşmak. Bu da sizlerin sayesinde olacak inşallah. Daha çok kişilere ulaşabilmemiz için videolara yorum ve beğeni bırakırsanız videolarımız daha çok kişilere ulaşacak ve bu sayenizde 1 milyon aboneye ulaşmış olacağız. Bu modeli ister bu şekilde full yaprak ya da isterseniz sadece tabağın kenarında 2-3 sıra yaprak detayı ekleyebilirsiniz. Böyle ne kadar çok yaparsanız o kadar çok ip gidecektir. Ne kadar az yaparsanız o kadar da az ve yapım aşaması o kadar kısa sürede bitecektir. Böyle bir suplayı yapmak benim bir günümü alıyor neredeyse. O yüzden ne kadar az yaprak yaparsak hem zamandan hem de ipten tasarruf etmiş olursunuz. Ama ben bu şekilde masada görünümü hoşuma gitti. Bu şekilde yapabilirsiniz. Sizlerden ricam videoyu atlamadan izlemeniz. Çünkü detayları sırasıyla verdim. Sayıları sırasıyla verdim. Videonun sonunda da ölçü ve ne kadar ip gitti gramajlarını video sonunda sizlere verdim. Video başında videoyu çok uzatmamak için bu kısımda anlatmıyorum. Videonun sonunda ve içerisinde bu detaylara ulaşabilirsiniz. Sizlerden ricam videoyu atlamadan izleyelim. Bütün detayları görebilmek için. Şimdi videonun yapılışına geçebiliriz. Bunu yaparken, yeşili yaparken ve şu anda videoyu çekerken yapacağım ekru renkte bu ipi kullandım. Yarn Bee 2 mm koton ve polyester karışımı makrome ip. Bunu ben Amerika'da Hobby Lobby mağazasından alıyorum. İpin özelliği %50 koton, %50 polyester. Bu her aldığım ipte değişiyor. Yüzdelikler değişiyor. O yüzdelik kafanızı karıştırmasın. Ama %100 koton makrome ip değil. Karışık. Onu söylemek istiyorum. Tığ ile örerken 2 ile 4 mm arasında tığ öneriyor. Ben bunu 4 mm ile yapacağım. Benim elime daha yatkın ve modele daha iyi uydu. İpimde 250 gramda 250 metre ip varmış. Bu şekilde göstereyim. Yani böyle sıkı örgülü bir makrome ip değil. Gevşek örgülü bir makrome ip. Bunda ben %100 koton ip kullanmıştım. Birbirlerine çok yakınlar. Bunun gibi yumuşak diyebilirim. Bu şekilde karışık makrome ip bulamıyorsanız 1 mm koton makrome kullanabilirsiniz. Ya da bu şekilde %100 koton ipte kullanabilirsiniz. Ya da bu şekilde kağıt ipte kullanabilirsiniz. Kağıt ipi ilk defa kullanıyorum. İnternetten sipariş ettim. Elimde çok fazla ip olmadığı için tabağın etrafında 2 sıralı göstermek için kağıt ipte bu 2 sıralıyı denedim. Bu şekilde natural renkte olan daha hoşuma gitti ama ipi maalesef burada bitti. Tekrar ip ısmarladım. Yolda geliyor. Eğer bu videoyu bitirene kadar tamamlayamazsam Instagram hesabımda bitmiş haline bakabilirsiniz. Dediğim gibi 3 farklı ipte kullanabilirsiniz. Tabii ki bunun polyester makrome ipiyle de yapabilirsiniz. Şimdi modelin yapılışına geçebiliriz. İpi tanıtırken bahsettiğim gibi 4 mm tığ kullandım bu şekilde. Modele sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halka yaparak ipimi orta parmağımdan önden arkaya doğru doluyorum. Birleşim noktasından sıkıca tutuyorum. İpin altından tığımı geçirip ipimi alıyorum. Bakın böyle bir hamle bu şekilde döndürdükten sonra bir zincir atıyorum. Ve halkamı bu şekilde oluşturuyorum. Tabii farklı şekilde sihirli halka yapanlar var. Benim bu şekilde kolayıma geldiği için bu şekilde yapıyorum. Sihirli halkanın içine trabzanlarla dolduracağız. Toplamda 16 tane ikili trabzan yapacağım. İlk trabzan yerine zincir çekiyoruz. Benim ilk trabzanım sayılıyor. Sihirli halkayı yaparken bir tane yapmıştım. 2 tane daha zincir çekerek toplamda 3 zincir çektim. Bu benim ilk trabzanım. Toplamda 16 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu ana kadar 6 tane yaptım. Bunu halka içinde toplam 16 tane ikili trabzan yapalım. Halkamın içine toplamda 16 adet ikili trabzan yaptım. Şimdi halkamı iyice sıkıyorum.
Bu ilk yaptığım trabzanın tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi ikinci sıraya başlayabiliriz. Tekrar ilk trabzan yerine 3 zincir. Bu yapacağımız sırada trabzanlar arasında bir zincir çekiyoruz. Yani toplamda 4 zincir çekiyoruz. Tığımı bir sefer doluyorum. Sıradaki trabzan tepesine giderek bir trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. Sıradaki trabzan tepesinde bir trabzan yapıyorum. Bu sırada bütün trabzanların üzerine bir trabzan yapıyoruz. Çoğaltmak için de arada bir zincir çekiyoruz. Bir zincir. Sıradaki trabzanın üzerinde bir trabzan. Bir zincir. Sıradaki trabzan tepesinde bir trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Toplamda 16 trabzan olacak ve aralarda bir zincir. Sıra sonuna kadar geldim. Bu son trabzanın üzerine de trabzan yaptım. Bir zincir de buradaki ara zincir için çekiyorum. Bu ilk yaptığım zincirin 3. zincirine batarak sıramı bu şekilde burada birleştiriyorum. Dediğim gibi burada toplam 16 tane trabzan olacak. Bir de aralarda bir zincir. Sayalım, eğer bir yanlışlık varsa ilerlemeden, yeni sıraya başlamadan onu düzeltelim. Toplamda 16 trabzan olacak. Yeni sıraya trabzan yerine 3 zincir çekerek başlıyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Bu sırada trabzanların üzerine birer trabzan ve arada 2 trabzan yapacağız. İlk trabzanımı bu ilk başlangıçtaki trabzan yerine saydığım zincirin üzerine yaptım. Toplamda 3 zincir. Şimdi boşluğa geliyorum. 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Şimdi trabzan tepesine bir trabzan. Çoğaltma işlemini bu aradaki boşluklarda yapıyoruz. Bunun tepesinde yapmıyoruz. Boşlukta 2 trabzan. 1 2. Trabzanın tepesinde bir trabzan. Boşlukta 2 trabzan. Trabzanın tepesinde bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. İlk sıralarda bu şekilde az az göstermek istiyorum. Çünkü çok fazla detay gösterilecek yerler var. Supla çok detaylı bir video. Videoyu çok uzatmamak için buralarda az az göstereceğim. Şimdi sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son boşlukta da 2 tane yaptım. Bu ilk trabzanın tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyorum. Bu sırada da toplam 48 trabzan olması gerekiyor. Yeni sıraya başlamadan kontrol edelim. Bir hata varsa düzeltelim. İlerleyen sıralarda sıkıntı olmasın. 3 zincir yapıyorum. Bakın ben bu şu anda zincirin tepesindeyim. Arada 1, 2, 3. trabzan tepesine, yani bu trabzan tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. 1, 2, 3. trabzan tepesine, yani bu trabzan tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. 1, 2, 3, yani bu trabzan tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Bu şekilde toplamda 16 boşluk olacak. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şu ana kadar 15 tane boşluk yaptım. 16. boşluğu birlikte yapmak istedim. Hem bu sırayı birleştirmem gerekiyor hem de ortadan başlamam gerekiyor. O yüzden bir zincir çektim. Tığımı doluyorum. Bakın bu ilk başladığım yere batarak bir çakma trabzan yapıyorum. Hem bu şekilde sıramı birleştirmiş oluyorum hem de yeni sıraya başlamış oluyorum. Şimdi burada yaprak yapmaya başlayacağız. Tığımı doluyorum. Bu ilk trabzan bu yaprağın trabzanı değil, onu karıştırmayalım. Bu burada zincir yerine yaptığımız trabzan. Şu anda yaprak için ilk trabzanı yapıyorum. 1 2 3 tane normal trabzan, dördüncüyü de üçlü trabzan yapıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Boşlukta tekrar üçlü trabzanımı yapıyorum. Şu anda yaprağın yarısını yaptım. Şimdi diğer yarısına başlayacağım. Bir zincir. Aynı burası üçlü trabzanı yaptık. Bu şekilde daha sivri durması için. Eğer bunu normal trabzanı yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz.
Şimdi ilk başlangıç trabzanı bu tarafta üçlü trabzan yapıyoruz. Sırasıyla doladıklarımı en son ikisini birlikte. Şu anda da normal trabzanı yapmaya başlıyorum. Tığımı bir sefer doluyorum. 1 2 ve 3. Başlangıçta 3 ikili trabzan yapmıştık. Biterken de 3 ikili trabzan yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden bu sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Şu anda benim bittiğim yer şurada başladığımız yer. Bu yaprağın başlangıcı olacak. Buranın bitimi bu sıradaki yaprağın da başlangıcı oluyor. Aynı burada yaptığımız gibi normal 3 tane ikili trabzan 1 2 ve 3. Dördüncü trabzanda üçlü trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Boşlukta üçlü trabzanla başlıyorum. Sıradaki trabzanlarda normal ikili trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. 1, toplamda 3 adet ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Bu şekilde yaprağımızı bitiriyoruz. Toplamda 4 trabzan yapıyoruz. Bu tarafta sonuncu, diğer tarafta başlangıcı üçlü trabzan yapıyoruz. Diğerleri normal ikili trabzan. Hiç zincir çekmeden boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Şimdi son bir yaprak daha göstereceğim. Ondan sonra sıra sonuna kadar aynı şekilde yapıyoruz. Normal sıradaki boşluğa gelerek normal ikili trabzanlardan 3 tane yapıyorum. Sıradaki trabzanı üçlü trabzan yapıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. En son ikisini birlikte bu şekilde toplam 4 tane. Arada bir zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Şimdi yaprağın diğer tarafını yapıyoruz. İlk önce üçlü trabzanımızı sırasıyla ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. 3 adet 1 2 ve 3. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa batarak yaprağımızı orada bitiriyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Bu şekilde toplam 8 adet yaprak oldu. Bu ilk başladığım yere batarak ipimi oradan alıyorum. Sıramı burada birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Buralarda yaptığımız gibi ilk trabzan için 3 adet zincir çekiyorum. Bu aradaki boşluk içinde 4 zincir çekeceğim. Yani toplamda 7 zincir olacak. Toplamda 7 zincir oldu. Bu yaprak arasında yaptığımız boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. 4 zincir. Tığımı bir sefer doluyorum. Bu arada yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. 4 zincir. Bu yaprağın ortasında boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. 4 zincir. Bu sık iğnenin tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. 4 zincir. Boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde toplam 16 adet boşluk olacak. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada başlamıştım. Aradaki 4 zinciri çektim. Şu anda sıramı birleştireceğim. 1 2 3 3. zincirden ipimi alıyorum. İlmeğimi oradan geçirerek sıramı birleştiriyorum. Yeni sıraya trabzan yaparak başlıyoruz. Aynı bu sıra başlarında yaptığımız gibi 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Sadece çoğaltmaları bu trabzanların tepesine ve sık iğnelerin tepesinde çoğaltma yapacağız. Diğer zincirlerin içinde bir trabzan yapacağız. Şimdi ilk çoğaltmamı burada yapıyorum. Tepesine bir trabzan yapmış oldum. Aynı boşlukta tekrar bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde ilk çoğaltmamı yapmış oluyorum. Şimdi sıradaki zincirin içinde bir trabzan. Ben zincir içine yapmayı tercih ettim. Bu şekilde direkt zincirin üzerine de bu şekilde yapabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. İkinci zincirde bir trabzan.
Üçüncü zincirin içinde bir trabzan. Dördüncü zincirin içinde bir trabzan. Bu aralarda 4 zincir vardı. 4 trabzan yaptım. Şimdi bu sık iğnenin tepesinde isterseniz tek teline buradaki gibi, isterseniz bu şekilde ikisini birlikte de yapabilirsiniz. Şimdi sık iğnenin üzerinde 2 trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Çoğaltmamızı burada yaptık. Sıradaki çoğaltma burada olacak. Arada 4 zincir vardı. Her zincirin içinde birer tane trabzan yapıyoruz. 1. Sıradaki trabzana geçiyorum. 2. Sıradaki trabzana geçiyorum. 3. Sıradaki trabzana geçiyorum. Ve 4. Şimdi trabzanın tepesinde 2 adet trabzan yaparak çoğaltma işlemini yapıyorum. Bir trabzan yaptım. Tekrar aynı boşlukta bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Dediğim gibi sadece bu trabzan ve sık iğnelerin üzerinde 2 tane yapıyoruz. Diğer zincirlerin içinde birer tane yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son zincirin içine de trabzan yaptım. Toplamda 96 trabzan olması gerekiyor. Sıramızı kontrol edelim. Eğer bir hata varsa değiştirelim. Toplamda 96 olması gerekiyor. İleride bir sıkıntı yaşamamak için kontrol edelim. Şimdi sıramızı birleştirirken bu son trabzanın arkasından beri tığımı geçiriyorum. Bu ilmeğimi arkaya doğru çektiriyorum. Burada 2 tel var gördüğünüz gibi. Bu telin arasından bir tığımı geçiriyorum. İlmeğin içinden de geçiriyorum. Bu ipimi buradan alıyorum. Bu şekilde yapıyoruz ki diğer sırada buraya rahatlıkla yaprağımızı yapalım. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Yani bu benim ilk trabzanım oluyor. Her telin arka teline batarak bu şekilde trabzan yapacağız. Bakın sıradaki trabzanın arka telinden beri bir trabzan yapıyorum. Bu alt sırada 4 tek bir çift yaptık. Yani 5.'de 2 tane trabzan yaptık. Bu sırada da 5 tek bir çift olacak. Yani 5 tane tekli trabzan yaptıktan sonra 6. trabzan çift olacak. Şu anda 3 tek yaptım. Şu 4. tek yaptım. Toplamda 5 yapmam gerekiyor. Ama ben çoğaltma yerlerini aynı yere getirmek istemiyorum. Aynı yere getirince oralarda köşe oluşuyor. Bu köşe oluşumunu engellemek için çoğaltma yerlerini her sırada farklı sırada yapmak gerekiyor. Diğer sırada burada yapmışım. Şu anda burada çoğaltma yapabilirim. 4 tek yaptıktan sonra 5. trabzan tepesinde çift yapıyorum. Yani 2 adet trabzan yapıyorum. Burada sıra başlangıcında toplam 4 tek yaptım. Sıra biterken de bir tane daha tek yapacağım ve toplamda 5 olmuş olacak. Şimdi 5 tek trabzan yapıyorum. Yani 5 tek trabzan derken her trabzanın üzerine bir tane trabzan yapacağım anlamında. Sıradaki trabzanın üzerinde bir trabzan, sıradaki trabzanın arka telinde 2 trabzan, sıradaki trabzanın arka telinde bir trabzan, sıradaki trabzanın arka telinde bir trabzan. Bu şekilde toplamda 5 adet trabzan yapıyorum. Bakın burada çoğaltma yapmıştım. 1, 2, 3, 4, 5. 6.'nın üzerinde arka telinde bir çift yapıyorum. Şimdi tekrar 5 tek yapıyorum. Trabzanın arka telinde bir trabzan, trabzanın arka telinde bir trabzan, 2, 3, 4, 5, 6. trabzanın tepesinde de 2 tane trabzan yapıyorum. Aynı boşluk içerisinde 2 trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar. Bundan sonra yapacağımız trabzan işlemlerinde hep arka tellerine batacağız. Çünkü ön tellerine yaprak uygulayacağız. Diğer sıralarda
Söylemeyi unutursam aklınızda bulunsun. Hep arka tellerine trabzan yapacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. 5 tek bir çift. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın burada çift yaptım. Başlarken burada 4 tane tek yapmıştım. Aralarda 5 olması gerekiyor. Bu çifti yaptıktan sonra bir tane batma yeri kaldı. Burada da tek yaparak sıramı bitiriyorum. Bu tekle birlikte toplam 5 tane tek olmuş oluyor. Aynı burada birleştirme işlemini yaptığım gibi burada trabzanın tepesinden arkadan beri batıyorum. Bunu arkaya doğru çekiyorum. Bu telin içinden beri bu şekilde ikisinin arasından geçirerek yeni sıraya başlıyorum. İlk trabzan için 3 zincir çekiyorum. Bu sırada toplam 112 trabzan olması gerekiyor. Sıramızı tekrar kontrol edelim, sayalım. Bu trabzanları yaparken sayıları size tek tek söylüyorum. Bu sayıların aynı olması gerekiyor. Ne fazla ne eksik. Eğer o şekilde olursa ileride yaprakları yaparken sıkıntı yaşanıyor. Her sırada bunu kontrol edelim. Toplamda 112 trabzan olması gerekiyor. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. İlk trabzanın üzerine trabzan yapmış sayılıyorum. Sıradaki trabzanın arka teline batarak trabzan yapıyorum. Bu sırada da 6 tek bir çift yapacağız. Bunda da çoğaltma yerleri aynı yere denk getirmemeye çalışacağım. 2 3 4 5. Bu sırasıyla saydıklarım hep birer tane tek yapıyoruz arka trabzanlara. 6. Bakın burada çift yapmışım. Şimdi bu 7.'nin üzerine 2 çift yapacağım. 2 4 6 tane tek yaptım. Sıradaki trabzanın üzerinde çift yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi tekrar 6 tane tek yapıyorum. Ondan sonra bir çift. Sırasıyla trabzanların tepesinde 1 2 3 4 5 ve 6 tek yapıyorum. 7.'nin üzerine bir çift yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Başlangıçta 6 tek yaptığımız için bu sonuncusuna çift denk gelmesi gerekiyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada 6 tek olarak başlamıştım. Sonuncu çift olarak bitiriyorum. Sonuncu trabzanın üzerinde de çift yaptım. Bu sırada da toplam 128 adet trabzan olacak. Kontrol edelim. Eğer 128 tane ise normal, ne eksik ne fazla olacak. Bu sayılara dikkat edelim. Şimdi yeni sıraya başlayalım. İlk trabzanın tepesinden arkadan beri tığımı geçiriyorum. Bu ilmeğimi arkaya doğru çekiyorum. Bakın burada tek telinden ve bu ilmeğin içinden geçerek bu ipimi böyle çekiyorum. Sıramı birleştiriyorum. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Bu sırada da 7 tek bir çift oluyor. Sırasıyla 7 tek yapıyoruz. Bu sırada da çoğaltma yerleri aynı yere denk gelmesin diye. Şimdi üçüncüde çift yapacağım. 2 tek. Üçüncünün içinde 2 trabzan yani çift yapıyorum. Şimdi tek tek toplamda 7 trabzan yapacağım. 1 2 3 hep arka tellerine batıyoruz. 4 5 6 ve 7. Tekrar kontrol ediyorum. 2 4 6 7. 8. trabzanın tepesinde çift yani aynı boşlukta 2 trabzan yapıyorum. Bu şekilde çoğaltıyoruz. 7 tek bir çift yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7.
8. boşluğun içinde de 2 trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Bu şekilde sıra sonuna kadar 7 tek bir çift yapıyoruz. Burada 2 tekle başlamıştık. Biterken de 5 tekle bitiyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Bu sırada da toplamda 144 trabzan oldu. Başlarken 2 tek olarak başlamıştım. 5 tek olarak da bitti. Bu sayının 144 olması gerekiyor. Sayıya dikkat edelim. Eğer yanlışlık varsa tekrar kontrol edelim, düzeltelim. İpimi arkaya doğru çekiyorum. Bu ilmeğin içinden ve bu ilmeğin içinden ipimi alıyorum. Burada sıramı birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyorum. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Bu sırada da 8 tek bir çift yapıyoruz. Çoğaltma işleminin aynı yere denk gelmemesi için 2, 4, 5, 6. trabzanın tepesinde çift yapıyorum. Yani 5 tek bir çift oldu şu anda. Şimdi 8 tek bir çift yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. trabzanın tepesinde de çift yapıyoruz. Bu sırada da sıra sonuna kadar 8 tek bir çift yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna doğru geldim. Başlangıçta 5 tek yapmıştım. Biterken de 3 tek yapıyorum. Toplamda 8 trabzan olmuş oluyor. 1, 2 ve 3. Bu sırada da toplam 160 tane trabzan olması gerekiyor. Sıramızı kontrol edelim. Sıramı birleştiriyorum. Buradan bir ilmek, diğer ilmeğin içinden de ipimi alıyorum. Yeni sıraya başlıyorum. 3 zincir ilk trabzan için. Bu sırada da 9 tek bir çift yapıyoruz. Çoğaltma yerinin tekrar aynı yere denk gelmemesi için bu sefer 4. trabzanın orada çift yapıyorum. Bakın 3 tek bir çift oldu. Şimdi 9 tek bir çift yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane tek oldu. 10. trabzanın üzerine de çift yapıyoruz. 1 ve 2. Bu şekilde sıra sonuna kadar 9 tek bir çift yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bu sırada da toplam 176 tane trabzan oldu. Başlarken 3 tekle başlamıştık. Biterken de 6 tekle bitirip sıramızı birleştiriyoruz. Şimdi ben burada tabağımı koyup ölçeceğim. Benim için yeterli bir ölçüye gelmiş mi ona bakıyoruz. Bu şekilde son sıraya da yaprak ekleyince yaklaşık bu kadar olacak. Bu büyüklük benim için yeterli. Şu anda yaptığımız ölçü bu supladaki kadar. Bakın son sırayı da yaprak yapınca büyüklüğü yeterli oluyor. Şöyle göstereyim. Tabağa da koyunca etrafından bu kadar yapraklar görünüyor. Benim için bu ölçü yeterli. Eğer siz bunu devam etmek istiyorsanız bir sıra daha ekleyebilirsiniz. Diğer sırada da 10 tek bir çifti yaparak bu sırayı tamamlayabilirsiniz. Eğer bir sıra daha eklerseniz sıradaki sırada toplamda 192 trabzan olması gerekiyor. Ben bunda bir sıra daha ekledim. Şunu göstereyim. Bu bir sıra daha eklenmiş hali. Ama yaprak sırasını aynı sırada bıraktım. Şu anda bu benim bitirdiğim sıra. Bu sondan ikinci sıra mesela. Son sıraya yaprak yapmadım. Bunu da şu amaçla göstermek istedim size.
Şu anda yaprak ölçüsü bu suplalarla aynı. Şöyle tuttuğumuz zaman burada zincirlerden arkası görünüyor. Bu şekilde bir görüntü oluyor. Eğer bu görüntü hoşunuza gitmiyorsa bu trabzan sırasını ekleyerek bu şekilde görünmesini sağlayabilirsiniz. Ben bu sırayı 10 tek bir çift yaptım ama dediğim gibi sadece bu görüntüyü kapatmak için, buraya yaprak için yapmadım. Ama suplu olarak gene diğerleriyle aynı. İsteğe bağlı olarak bu son sırayı ekleyebilir ya da bu şekilde de bırakabilirsiniz. Normal suplada yaptığım ölçü bu. Bu son sıra 10 tek bir çift olan sıra tamamen isteğe bağlı. İster yapabilirsiniz, ister yapmazsınız, size bağlı. Aynı diğer sıralarda yaptığım gibi sıramı birleştiriyorum. Dediğim gibi burada bitirebilirsiniz ama ben şu görüntü daha hoşuma gittiği için, bakın burada delikler görünmediği için bu görüntü daha çok hoşuma gitti. O yüzden bu sırayı ekleyeceğim. Ama oraya yaprak yapmayacağım. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Bu trabzanın tepesindeki, şimdi sıradaki trabzanın tepesine batarak sırasıyla trabzan yapmaya başlıyorum. Bu sefer 3. trabzanın üzerinde çift yapıyorum. 10 tek bir çift yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tek yaptım. Bir çift yapıyorum. 11.'nin üzerinde 2 trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 10 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Burada 2 tekle başlamıştım. 8 tekle bitmesi gerekiyor. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Başlarken 2 tekle başlamıştım. 8 tekle bitirdim. Bu sırada da toplam 192 trabzan yaptım. Bu ilk yaptığım tepesine batarak ipimi oradan alıyorum. Sıramı birleştiriyorum. Bir zincir çekip burada ipimi kesiyorum. Sonra bu ipimizi arkada saklıyoruz. Şimdi yaprakları yapmaya başlayabiliriz. Benim gibi direkt bu ilk sırada yaprak yapmaya başlayabilirsiniz. Ya da tabağınızın şekline göre ilerleyen sıralarda yapabilirsiniz. Tabağımın bu şekilde ovali olduğu için, bu alt kısmı çok büyük olmadığı için ben ilk sıradan başlayınca beni rahatsız etmiyor. Şu şekilde göstereyim. Bu ilk sıradan beri yaprak yapmaya başlayınca, tabağımı koyunca bu kenardan yapraklar görünüyor. O benim hoşuma gidiyor. Bakın tabağa koyunca yapraklar kenardan görünüyor. Hoşuma gidiyor. Tabak olmadığı zaman masada görsel olarak da kendi başına da güzel duruyor. O yüzden ilk sıradan başladım. İkinci sıradan da başlanabilir. Şu şekilde ben 1, 2, 3, 4, 5. sıradan başladım. Şu şekilde düz bir tabağım olduğu için arka kısmı da bu şekilde düz. Bunun kenarında da tabak güzel görünmesi için, bu ortada kabarıklık olmaması için direkt tabağın kenarından yaprak yapmaya başladım. Bu şekilde siz de tabağınıza uygun hangi sıradan başlamanız gerekiyorsa o şekilde başlayabilirsiniz. Her sırada bu yaprak yapılışı aynı, sadece toplamdaki yaprak sayısı farklı. Buradan da başlayabilirsiniz sırasıyla hepsine, ya da son 2 sıra ya da böyle son 3 sıra, hiç fark etmiyor. Ya da tek sırada yapabilirsiniz, tamamen sizin zevkinize bağlı. Şu şekilde kağıt ipte de 2 sıra yaptım mesela. Bakın düz tabağın kenarında bu şekilde duruyor. Eğer isterseniz dediğim gibi tek sırada yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Böyle az sıra yaprak yapınca daha az gidecektir. Ben gösterirken ilk sıradan göstermeye başlayacağım. Sırasıyla bütün her sırada yaprak sayısını söyleyeceğim. Siz hangi sıradan başlamak isterseniz o sıradan itibaren başlayarak, videoyu ileri alarak o sıradan itibaren yapabilirsiniz. Buraya kadar toplamda 120 metre ip gitti. Onu da sizinle paylaşmak istedim.
İstediğiniz herhangi bir yerden başlayabilirsiniz ama ben bu ek yerinden başlamak istiyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu trabzanları yaparken hep arka tellerine batmıştık. Şimdi ön tellerine batarak yaprak yapmaya başlayacağız. İpimi oradan alıyorum. İlmeğimin içinden geçirerek ipimi burada sabitliyorum. Şimdi zincir çekmeye başlıyorum. 4 zincir çekiyorum. Bakın arada 3 trabzan atlıyorum. Bakın burası 1, 2 ve 3. Üçüncü trabzanı da atlıyorum. Dördüncü trabzanın üzerinde bir sık iğne yapıyorum. 4 zincir. 1, 2, 3. Dördüncü trabzanın üzerinde bir sık iğne yapıyorum. 4 zincir. 1, 2, 3. Dördüncü trabzanın üzerinde bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bu halkalardan toplamda 24 tane olması gerekiyor. Bu sırada ben şu anda 23 tane yaptım. 24.'yü sizinle birlikte yapacağım ve toplamda 24 tane olacağım. Trabzanları yaparken her sırada dediğim sayıda olması gerekiyor. Çünkü bu şekilde tam denk geliyor. Eğer bir eksik bir fazla geldiği zaman bu denk gelmiyor. Ona dikkat edelim. Şimdi birleştirirken de 2 zincir, tığıma bir sefer doluyorum. Bu battığım aynı boşluğa batarak bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde hem sıramı birleştiriyorum hem de yeni sıraya ortadan başlamış oluyorum. Şimdi yaprak yapmaya başlayabiliriz. Bu trabzan yapraktaki trabzan olarak saymıyoruz. Bu halkanın zinciri olarak düşünelim ama ortadan başlamak için yaptık. Şimdi 3 ikili trabzan yapıyorum. Bu sıradaki boşlukta 1, 2 ve 3. Artık burada yaptığımız yapraklar bundan birer trabzan fazla yapacağız. Bu ortada bir üçlü trabzan yapmıştık. Buradaki yaprakları yaparken 2 tane üçlü trabzan yapacağız. İsteğe bağlı. İsterseniz buradaki gibi de yapabilirsiniz. Ama buradaki zincir sayısı farklı olduğu için yapraklar daha iyi görünmesi için ben bir fazla yaptım. Dediğim gibi eğer bir tane eksik yaparsanız aynı buradaki gibi yaparsanız daha az ip gidecektir. Şimdi ortada 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 toplamda 5. 3 tane ikili trabzan, 2 tane üçlü trabzan, arada bir zincir. Bu sağ tarafta yaptığımızı aynı diğer tarafta da yapıyoruz. Tığımı 2 sefer doluyorum. Boşlukta üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar 2 sefer doluyorum. Tekrar bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Şimdi burada yaptığımız normal ikili trabzanları yapıyoruz. 3 adet. 1, 2 ve 3. Sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Tığımı bir sefer doluyorum. Şimdi aynı bu yaprak işlemi sıradaki boşlukta yapıyoruz. Bir boşlukta yaprak yapıyoruz. Bir boşlukta sadece sık iğne yapıyoruz. Şimdi tığımı bir sefer doluyorum. Sıradaki boşluğa gelerek 3 adet ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi ortada 2 adet üçlü trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Arada bir zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Boşlukta tekrar 2 adet üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2. Şimdi aynı boşluk içerisinde 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Toplamda 5 trabzan yapıyorum. 5 bir tarafta, 5 diğer tarafta. 3 ikili trabzan, 2 üçlü trabzan yapıyoruz ve sıradaki boşlukta bir sık iğne yapıyorum.
Bu şekilde sıra sonuna kadar buraya kadar yapalım. En son burada birleştirme yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu yaprağı da yaptım. Zinciri yaparken yaptığım trabzanın tepesine batarak ipimi oradan alıyorum. İlmeğin içinden geçirerek sıramı birleştiriyorum. Bu şekilde bu sırada toplamda 12 adet yaprak oluyor. Şu anki yapacağım işlem isteğe bağlı. Bu yeşilde yaptım. Gördüğünüz gibi kenarda iz sürümü var. Yaprakların böyle daha dolgun durmasını ve daha düzgün durmasını sağlıyor. İsteğe bağlı olarak yapabilirsiniz. İsterseniz de yapmayabilirsiniz. Bunda iz sürme yok. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi diğeri daha dolgulu duruyor. Bu beyazda da iz sürme yaptım. Bunda yapmadım. Dediğim gibi bu isteğe bağlı. Yaprağın sırasıyla bütün trabzanların tepesinde, arka tellerinde bu şekilde iz sürme yapıyorum. Yapmak zorunda değilsiniz. Daha çabuk bitmesini istiyorsanız bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Sıradaki sıraya geçebilirsiniz. Bu şekilde sırasıyla bütün trabzanların, sık iğnenin, bu arada bir zincir çekmiştik, bir zincirin hepsinin arka tellerinden bu şekilde iz sürme yaparak sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. İlk yaptığımın üzerinde de bir iz sürme yaparak sıramı birleştiriyorum. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Daha az ip gitmesini isterseniz bu şekilde bir sırada yaprak yapıp bir sırada yapmayıp bir sırada yapıp bir sırada yapmayıp bu şekilde iki sırada bir yapabilirsiniz. Görüntüsü de bu şekilde oluyor. Şimdi ikinci sıraya başlıyorum. Ben yapraklar tam aynı yere denk gelmesin diye diğer sırada yaprağın duruşunu etkilemeyecek şekilde şu anda şuralara denk geliyor. Oradan başlarsam tam yaprağın aynı yerine denk gelecek. Hem burayı yamultmadan bu şekilde düz tuttuğumda şu trabzanın oradan sıramı sabitliyorum. Kontrol ediyorum herhangi bir yamukluk var mı? Yok. Oradan yaprak yapımına başlıyorum. Aynı buradaki gibi 4 zincir çekerek başlıyorum. 2, 3, 4. Arada atlama sayısı tekrar aynı. 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzanın üzerinde bir sık iğne. Arada 4 zincir. 1, 2, 3. Dördüncü trabzanın üzerinde bir sık iğne. 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzanın üzerinde bir sık iğne. Aynı diğer sıradakinin tekrarını yaparak sıra sonuna kadar yapalım. De toplamda 28 adet boşluk olması gerekiyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Toplamda 28 zincirli boşluk oldu. Bitiş kısmını eğer direkt ortadan başlamak istiyorsak aynı diğer sırada yaptığımız gibi yapıyoruz. Ama ben şimdi ortadan başlarsam aynı yaprağa denk gelecek. Ben bu yaprakların boşluğa denk gelmesini istiyorum. O yüzden son yapacağım boşluğu bakın 4 zincir, 3 boşluk var. Bu ilk battığım yere batarak ilmeğimi orada birleştiriyorum. İz sürme yaparak bu boşluğun ortasına kadar geliyorum. Sırasıyla 2 zincirin içinden bir iz sürme yaptım. Ortada bir sık iğne yapıyorum. Şimdi burada yaprak yapmaya başlarsam bunun ortasına denk gelebilir. Aynı diğer yaprakları yaptığım gibi 2 3 ikili trabzan, 2 adet de üçlü trabzan yapıyorum. 1 tığıma 2 sefer doluyorum. 3 seferde çekiyorum ve toplamda 5 trabzan oluyor. 1 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı bunu diğer tarafa yapıyoruz. 1 tığıma 2 sefer doluyorum. İkinci trabzanı yapıyorum. Şimdi 3 tane ikili trabzanı yapıyorum. Bir sefer doluyorum. 1 2 ve 3 sıradaki boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyorum.
Bir yaprak daha göstereyim. Ondan sonra sıra sonuna kadar aynı şekilde yapalım. 1 2 bir sefer doluyoruz. 3. trabzanı yapıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. 1 ve 2, arada bir zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Tekrar aynı boşluk içerisinde trabzan yapıyorum. 1 2, şimdi 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3, sıradaki boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyorum. Aynı diğer sırada yaptığımız gibi bu şekilde sıra sonuna kadar yapraklarımızı yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Toplamda 14 yaprak yaptım. Bu ilk yaptığım yere batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi ben bu yaprakların üzerine iz sürme yapacağım. Yapmak isteyenler varsa benim gibi iz sürme yapabilir. Yapmak istemeyenler varsa sıradaki sıraya başlayabilir. Şimdi ben bunu sıra sonuna kadar iz sürme yapacağım. Sıra sonuna kadar iz sürme yaptım. Yeni sırada yaprak yapmaya başlıyorum. Aynı diğer sırada yaptığımız gibi 1-2 trabzan ileride başlayarak ipimi orada sabitliyorum. Burada da yaprağımı kontrol ediyorum. Bir gerginlik, bir bozukluk var mı diye. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Tutturduğum trabzandan yaprak yapımına başlıyorum. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi 4 zincir, 1 2 3, 4. trabzan tepesinde bir sık iğne, 4 zincir, 1 2 3, 4. trabzan tepesinde bir sık iğne, 4 zincir, 1 2 3, 4. trabzan tepesinde bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Toplamda 32 boşluk olacak, bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. İsterseniz ortadan başlamak istiyorsanız ilk sıradaki gibi normal benim gibi yapraklar tam arka arkaya denk gelmesin, boşluğa denk gelsin diyorsanız şu anda yapacağım gibi yapabilirsiniz. Bunun ortasından beri başlayacağım. Buraya yaprak yaparsam boşluğa doğru denk geliyor. 4 zincir. Bu ilk başladığım yere batarak sıramı orada birleştiriyorum. Şimdi bu boşluğun ortasına kadar gelmem gerekiyor. İz sürme yaparak boşluğa kadar geliyorum. Sonra ortada bir sık iğne yapıyorum. Şimdi yaprak yapmaya başlıyorum. 1 2 ve 3, 4. tığıma 2 sefer doluyorum. 5. yapıyorum. Arada bir zincir. Şimdi diğer tarafı yapıyorum. 2 sefer doluyorum. İlk trabzan 2 sefer doluyorum. 2. trabzan bir sefer doluyorum. 3. trabzan bir sefer doluyorum. 4. bir sefer doluyorum. 5. trabzanı yapıyorum. Sıradaki boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyorum. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi yaprağı yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Toplamda 16 yaprak olması gerekiyor. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıramı birleştiriyorum. İz sürme yapacaklar. Bu sırada iz sürmeyi yapmaya başlasınlar. Ben de iz sürme yapıyorum. Bunu sıra sonuna kadar iz sürme yapıp geliyorum. Eğer iz sürme yapmak istemiyorsanız sıradaki sıraya başlayabilirsiniz. Şimdi iz sürme yaptım, geldim. Şimdi yeni sıraya başlıyorum. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi sıradaki sıranın bir iki trabzan ötesinde sıramı sabitleştiriyorum. Kontrol ediyorum. Herhangi bir yaprakta gerginlik var mı diye. Normal görünüyor. Şimdi burada zincir çekmeye başlıyorum. 4 zincir,
1 2 3 4. trabzan tepesinde bir sık iğne, 4 zincir, 1 2 3 4. trabzan tepesinde bir sık iğne, 1 2 3 4. trabzan tepesinde bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Toplamda 36 boşluk olacak bu şekilde. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu boşluğu da yapıyorum. 1 2 3 4. İlk battığım yere batarak sıramı birleştiriyorum. Toplamda 36 boşluk oldu. Şimdi iz sürme yaparak boşluğun ortasına kadar geliyorum. 2 zincirin üzerinden iz sürme yaptığım boşlukta tekrar bir sık iğne. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi yaprağa başlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan, 2 sefer dolayarak 2 adet de üçlü trabzan yapıyorum. Toplamda 5 trabzan. Arada bir zincir, tığıma 2 sefer doluyorum, tekrar 2 adet üçlü trabzan yapıyorum. Bu yaprakların yapılış şekli her sırada aynı, sadece toplamdaki yaprak sayısı farklı. 2 tane üçlü trabzan, 3 tane de ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Yaprak işlemi bitiyor. Sıradaki boşluğa batarak yaprağımı orada sabitliyorum. Yenisi yaprağı sıradaki boşlukta başlıyoruz. Videoyu uzatmamak için tekrar göstermiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar toplamda 18 yaprak olacak. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sıramı birleştiriyorum. Ve burada iz sürme yapmaya başlıyorum. Benim gibi iz sürme yapacaklar bütün yaprakların üzerine iz sürme yapsın. Sıra sonuna kadar yapalım. Ondan sonra yeni sıraya başlayabiliriz. Sıra sonuna kadar iz sürme yaptım. Şimdi yeni sıraya başlıyorum. Aynı diğer sıralarda yaptığım gibi hafif çapraz yaparak yaprağı herhangi bir kasılma olmadan hafif 1 ya da 2 trabzan kaydırarak oradan ipimi sabitleştiriyorum. Tekrar zincir çekerek başlıyorum. Bu da aynı olacak. 1 2 3 4. trabzan tepesinde bir sık iğne, 4 zincir, 1 2 3 4. trabzan tepesinde bir sık iğne. Bunu da bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Toplamda 40 boşluk olacak. Sıra sonuna kadar geldim. Toplam 40 tane boşluk yaptım. Sonuncu boşluğu da yaparak birleştiriyorum. Bu zincirin boşluğun ortasında başlayacağım. Oraya doğru iz sürme yapıyorum. Boşlukta bir sık iğne. 2 zincirin içinde iz sürme yaptıktan sonra boşlukta bir sık iğne. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi 3 ikili trabzan, 2 üçlü trabzan, yani 2 adet üçlü trabzan yapıyoruz. Bu şekilde 2 sefer dolayarak üçlü trabzan yapıyoruz. Toplamda 5 trabzan oluyor. Arada bir zincir. Şimdi 5 trabzan da diğer tarafa. 2 tanesini bu şekilde 2 sefer dolayarak yapıyorum. 1 2 şimdi 3 tane de ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 5 oluyor. Şu anda 4.'yü yaptım. Şimdi 5.'yi yapıyorum. Sıradaki boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyorum. Tekrar tığıma dolayarak sıradaki boşlukta yaprak yapmaya başlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar toplamda 20 yaprak yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Burada sıramı birleştiriyorum. Trabzanların üzerine iz sürme yapıyorum. Sıra sonuna kadar iz sürmeyi yapıyorum. Sonra yeni yaprak yapımına ve son sıraya başlıyoruz. Sıra sonuna kadar iz sürme yapıp geliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Son iz sürmemi de yapıyorum. Son sıraya başlıyorum. Bu arkada trabzanın oraya batarak ipimi oraya sabitleştiriyorum. Kontrolümü yapıyorum. Herhangi bir germe var mı diye. Yok. Şimdi yaprak yapımına başlıyorum. 4 zincir,
Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi 4. trabzanın üzerinde bir sık iğne. 4 zincir. 1 2 3 4. trabzanın üzerine bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Toplamda 44 boşluk olacak. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu boşluğumda birleştiriyorum. Bu boşluğun ortasından beri başlayacağım. Ortaya kadar iz sürme yapıyorum. 2 zincirde. Sonra ortada bir sık iğne. Burada yaprak yapmaya başlıyorum. Burası benim sonuncu sıram. 2 ve 3 2 adet üçlü trabzan yapıyorum. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi yaprağı yapıyorum. Arada bir zincir, tekrar 2 tane üçlü trabzan, 1 ve 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3, sıradaki boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Bunu ben sıra sonuna kadar tamamlayacağım. Son iz sürümede yapacağım. Ondan sonra suplamız bitiyor. Sıra sonuna kadar geldim. Son trabzanımı da yapıyorum. Burada sıramı birleştiriyorum. İz sürme yapmaya başlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar iz sürme yapıp suplamı bitiriyorum. Sıra sonuna kadar geldim. İlk yaptığım oraya da iz sürme yapıyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Sıradaki iz sürmenin içinden beri ipimi oraya çekiyorum. Sonra bu ipi arkada saklıyoruz. Suplanın yapılışı bu şekilde bitiyor. Ben bunu hafif arkadan ütüleyeceğim. Şu anda bu ütülenmemiş hali. Bunlar ütülenmiş. Böyle bitmiş haline bakabilirsiniz. Bitmiş halleri çok güzel oldu. Bir yapraktan diğer yaprağa kadar 43 santim. Bu şekilde kenarda detay yaptım. Bu 41 santim ipten ipe de fark ediyor. Bu biraz daha bu yeşile göre ince çıktı bu ip. İnce olunca ölçüsü de daha küçük çıktı. Bu 41 santim. Şu anda videoda yaptığımla bu sadece kenarda 3 yaprak olan aynı sıralarda bitti. Bu da 41 santim. Yeşilin ipi bir tık kalın olduğu için onun ölçüsü daha büyük oldu. O yüzden ip seçimi önemli. İpiniz ne kadar inceyse o kadar küçük, ipiniz ne kadar kalınsa o kadar büyük olacak. Bu koton ip de onlarla aynı sırada bitti. Koton iple yaptığımda bakın onlara göre ince olduğu için bir tık ince olduğu için bakın bu da 39 santim oldu ama sıraları aynı. Şimdi kağıt ipe bakıyoruz. Kağıt ip de diğerlerinden ince olduğu için bakın bu da 37 santim oldu. Bunları daha büyük yapmak isterseniz bir sıra daha ekleyebilirsiniz. Böyle kağıt iple sadece kenarda yapınca buna yaklaşık tam 200 metre gitmedi. 200 metreye yakın ip gitti. Böyle koton iple yapınca buna da yaklaşık 320 ile 350 metre arasında ip gitti. Bunu makrome ipiyle yapınca son sırayı da ekleyince yeşilde eklememiştim mesela bu kısmı. Bu şekilde bütün sıralara yaprak yapınca bir de son sıra detayını da ekleyince buna 370 metre ip gitti. Bunun sadece 3 sıra yaprak yapınca buna daha az ip gitti. Buna da yaklaşık 240 metre ip gitti. Bu ip diğerlerine göre bir tık kalın çıktı. Bir de son kenar detayı eklemedim. Buna da 350 metre ip gitti. Bu renk kağıt ipim. Başka ipim olmadığı için sadece bu kadar vardı. Bu kadar büyüklükte yapıp 2 sırada yaprak ekleyince buna da bu şekilde tam 100 metre ip gitti. Bu ipim 100 metreydi. Bu kadar ördü. Suplaların bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel oldu. Ben hepsini çok beğendim. Bunu isterseniz ayçiçeği şeklinde de yapabilirsiniz. Bu arka kısmı kahverengi, bu kenarları sarı ya da turuncu yaparak ayçiçeği şeklinde de yapabilirsiniz. Bunu istediğiniz renklerde isterseniz iki renkli, isterseniz tek renkli. Bundan çok çeşit, çok farklı modeller çıkacağına eminim. Beni etiketlerseniz ben de sizler neler yaptığınızı görebilirim. Fatma Hobby veya Crafts by Fatma Instagram hesaplarımı ekleyerek
Oradan beni etiketleyebilirsiniz. Hem benim takipçilerim de görmüş olur hem de ben de görmüş olurum. Neler çıkmış çok merak ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.